Gökçe'nin Astroloji kanalına hoş geldiniz efendim. 11-17 Mayıs haftalık burç yorumuyla karşınızdayım. Evet, bu hafta hayatında bir şeyler açılıyor diye başlayayım mı? Ama hafta sonuna geldiğinde aynı şeylerin hepsi değişiyor diyeceğim. Üzgünüm. O yüzden burayı lütfen atlamayın. Bakın daha ilk başta size bu uyarıyı yapıyorum. Demek ki çok önemli bir hafta. Kesinlikle. Çünkü haftanın başında gelen o fırsatla hafta sonuna geldiğinizde vereceğiniz karar aynı şey olamaz. Olmayacak da. İzleyin. Neyin neden olduğunu zaten çok iyi anlayacaksınız. Sonra da burcunuzu ve tabii ki de yükselen burcunuzun size bu hafta neler getireceğini her zaman olduğu gibi yine izleyeceksiniz. Bu arada hemen kısa bir hatırlatma da yapalım. Böyle çok heyecanlı başladım. Tabii ki kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Benim için çok önemli. Lütfen videomu hype'liyoruz. Anlaştık mı? Daha fazla kitlelere ulaşabilmemiz için bu güzel içeriklerin. 11 Mayıs'ta Güneş'le şansın ve büyümenin gezegeni Jüpiter arasında destekleyici bir açı oluşuyor. Evet, Jüpiter gökyüzünde bir büyüteç gibidir. Şimdi burayı da böyle anlatmak isterim sizlere. Yani dokunduğu yeri büyütür, bereket getirir. Daha ne olsun değil mi? İşte bu açıyla birlikte şans kapıları elbette ilk cümlemde de bahsettiğim gibi açılacak. Beklediğin bir ödeme gelebilir. Sonuçlanmayan bir işin varsa bak bu sonuçlanabilir, ilerleyebilir, daha hızlı yol alabilir. Ya da bir görüşme vardır. Bu senin için olumsuzdur ama olumluya da dönebilir. Daha önce zorlanan bir konu, biliyorsunuz o Jüpiter'in o genişletici etkisiyle bir anda ne yapar biliyor musunuz? Hız kazanır. Yani insanlar böyle daha açık bir şekilde davranırlar size. İletişim daha da rahat akar. İşte tüm bu noktada İşler düzeliyor hissi oluşur değil mi? Hepimizde şimdi tabii ki haliyle bu his oluştu. Şimdi devam ediyorum. 13 Mayıs'ta bu etki daha da güçleniyor desem? Evet, çünkü bu kez Merkürle Jüpiter devreye giriyor. Peki ne oluyor? Böyle olunca ne oluyor değil mi? Yani sadece hani fırsatlar gelmeyecek bu dönemde. O fırsatla ilgili konuşmaların da başladığı bir dönem oluyor. Telefonlar, mesajlar, bak buradaki trafik artar, görüşmeler, neler yapılır neler. Bir teklif alabilirsin, bir anlaşma olabilir, konuşabilirsin. İşte Jüpiter buradaki iletişimi ne yapıyor biliyor musun? Olabildiğince büyütüyor. Bağlantılarını olabildiğince güçlendiriyor. Yani haftanın başı, bak şimdi buraya kadar çok güzel. Ne oluyor? Gerçekten akıyor böyle, su gibi akıyor. Şimdi çok da galeyana gelmeyelim. Daha durun haftanın başı bakalım sonlara doğru neler oluyor. Ama geldim. 14 Mayıs'a geldiğimizde ne oluyor? Tablo değişiyor. Güneşle Merkür aynı noktada birleşiyor. Ve burada zihin çok çalışıyor. Ama bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Bir tezatlık oluyor. Netlik azalıyor. Eyvah! Değil mi? İkisi bir arada olmuyor. Çok fazla bilgi geliyor. Ama tabii ki şimdi çok fazla bilgi geldiği zaman bilgi kirliliği oluyor. Haklısınız. Evet bu bilgi geliyor da hangisi doğru değil mi? Hangisi eksik? İşte zihin burada maalesef bulanıyor. Yani ayırt etmekte zorlanacağız. İşte bu yüzden ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Bak ben de pozisyonumu aldım. Duruyoruz. Gözlemliyoruz, sakin kalıyoruz ve en önemlisi lütfen ama lütfen hemen karar vermiyoruz. Ve geldik asıl kırılma. 16 Mayıs'ta geliyor. Eyvah! Eylem gücümüzü temsil eden Mars'la o en derin yaralarımızı ve hassasiyetlerimizi simgeleyen Şiron kavuşuyor. Evet ve Mars bizim biliyorsunuz şöyle ben özetliyorum patronumuzdur. Yani bizi harekete geçirir. Şironsa yapamam dediğimiz hani o zayıf noktalarımız ve halimiz vardır ya işte orayı temsil eder. Ve bu ikisi birleştiğinde işte çok üzgünüm ama o en korktuğun ya da ertelediğin bir konu ne olur biliyor musun? Maalesef bir anda tetiklenir. Evet. Küçük sandığın bir konu büyür. Görmezden geldiğin bir şey böyle pat diye önüne gelir. Aslında bak bunların hiçbirisi tesadüf değil. Bak adım adım söylüyorum değil mi? Geliyor diyorum. İşte gökyüzü sana ne diyor? Evet harekete geç ama bu yarayı diyor şifalandır. Yani boşuna bir çaba sarf etme. Bir amacın olsun. Bir şey yap. Ama orayı da şifalandır diyor sana. Mesajlar çok derin bilmiyorum. Gerçekten önemli bir hafta aman diyorum. Daha şimdiden aman demeye başladım. Diğer 12 burçtaki yorumlara hiç geçmedik bile. Tam aynı gün daha devam ediyorum. Boğa burcunda yeni ay gerçekleşiyor. Hadi buyurun buradan yakın. Bu yeni ay ile birlikte ne oluyor? Yani şimdi bu yeni ay böyle bir başlangıç gibi değil. Bir kere bunu baştan netleştirelim. Bu bir netleşme. Hayatında zaten devam eden bir konu artık ne oluyor biliyor musun? Ya devam noktasında oluyor ya da hadi bay bay bırakıyorsun. Yani net tamam mı? Gri bir alan olmamış oluyor. Ve 17 Mayıs itibariyle Merkür
İkizler Burcu'na geçiyor. Hoş geldin Merkür. Evet, İkizler Burcu'na geçiyor ve ne oluyor? Tempo tamamen bambaşka oluyor, değişiyor. Konular hızlanıyor, bakış açısı değişiyor. Hafta boyunca yaşadığın o şeylerin farklı olduğunu görmeye başlıyorsun. Bak, onları farklı okumaya başlayacaksın. Yani hafta sadece bize olay getirmiyor. O olayın anlamını da maalesef çantasında taşımış böyle değiştiriyor. Yani toparlayacak olursam şu genel tabloyu, bakın kısaca bu hafta önce bize kapılar açılıyor. Bak, bunu anladık değil mi? Oh diyoruz, böyle şans kapıları, bereket kapıları, kısmet kapıları açılıyor. Tamam, güzel, açıldı. Ama sonra ne oluyor? Kafanı bir karıştırıyor senin, böyle var ya, mikser gibi oluyoruz. Yemin ediyorum, mikser. Ve en sonunda da ne olacak? Bizi, hani o sarsıntıyı da yaptı, allak bullak etti. Net bir noktaya getiriyor. Ve aslında en kritik nokta da şu, bana göre, bilmiyorum. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Bu hafta verdiğin karar önümüzdeki süreci de belirliyor. İşte o yüzden bu hafta gerçekten çok önemli bir hafta. Genel tabloyu biliyorsunuz, olabildiğince detaylı tutmaya çalışıyorum. Çünkü bu tabloyu görmeden hep merak ediyoruz ya, işte Güneş burcumuz, yükselen burcumuz ve bilenler için de tabii ki Ay burcu çok önem taşıyor. Ama bu tabloyu bilmeden benim şimdi orada kuracağım cümle olumlu ya da olumsuz nasıl anlamlandıracağız? Her zaman söylüyorum, videoyu bu kısma kadar kesintisiz bir şekilde izliyoruz ve devamında tabii ki güzel bir şekilde 12 burcu biliyorsunuz yorumluyorum. Hadi gelin, tabloyu netleştirdik. Bakalım bu hafta burcunu, yükselenini ve tabii ki de biliyorsan yine Ay burcunu da izlemeni tabii ki tavsiye ediyorum. Hadi gelin, Koç ve yükselen koçlarla haftaya başlayalım. Şimdi bu hafta sizin tarafınızda hareket başlıyor. Hareketi severim. Hareket varsa orada bereket de vardır, kısmet de vardır, değil mi? Ama bu hareket nasıl yönettiğinizin sonucunu belirleyecek. Yani burada bakın, hafta boyunca aslında tüm diğer burçlar için de konuşuyorum bunu. Yani bir şeyler olacak, sebep ve sonuç. Hiçbiri birbirinden bağımsız ya da bağlantısız gerçekleşmiyor. Bak, hareketi veriyor, başlatıyor ve seni sonuca da götürüyor. Bunlar aslında önemli. Hani böyle havada yarım kalan şeyler olmuyor. Güneş ile Jüpiter arasındaki bu destekleyici açı, uzun zamandır beklediğin bir konuyu da tabii ki haliyle ne yapacak? Hareket var dedik. O alanı hızlandıracak. Özellikle böyle hani elinizde satmayı düşündüğünüz bir eşya vardır, aracınız vardır değil mi? Değiştirmek istiyorsunuzdur, daha yenisini alacaksınızdır. Ya da bir ev vardır, olabilir değil mi? O evi satıp daha farklı bir konforlu eve geçeceksinizdir. Ya da ne bileyim, kiracısınızdır, ev almayı düşünüyorsunuzdur gibi. İşte bu gibi değerlendirmeleri bekleyen konularınız varsa bununla ilgili de gerçekten çok somut bir gelişme yaşanabilir bu süreçte. Şaşırmayın derim, hatta değerlendirin derim. Mars etkisiyle birlikte haliyle beden tarafı da devreye giriyor. Günlük tempo var değil mi hepimizin? İşte spor yapanlar var. Böyle nedir, ne bileyim, ani hareketler olabilir. İşte burada böyle benim gibi, ben de geçen sabah öyle birden bir uyandım. Allah, kas. 2 gün böyle kaldım. Allah'tan çekim yoktu o gün. İşte kas, diş ya da böyle hani fiziksel bir zorlanma gibi bir durumla karşılaşabiliriz. Hani beden tarafı dediğim için bu kısmı bu şekilde değerlendiriyoruz. Yani bir şey olmaz deme. Klasik Türk mantığı. Ya bana bir şey olmaz. Hayır. Olabilir. Problem de çıkabilir. Önemsememe gibi bir durum söz konusu değil. Olur mu? Bir de kendini tabii ki gereksiz de zorlama. Tamam, sporunu yap ama 40 dakikaysa 40 dakika yap. Onu bir saate çıkarma. Bak, bu evreler, hani bu cümleler belki size biraz komik gibi geliyor olabilir. Hayır, komik değil. Hayatın ta içinden. Sonra yorumlarda yazıyorsunuz. Evet, şimdi İlişkiler tarafına da bakalım. Günlük hayatın temposundan bir de ilişkiler tarafına geçelim. Geçmişten gelen bir bağlantı bak tekrar açılıyor. Ben bilmem. Nedir o geçmişte kalan yarım bağlar, kopmayan ilişkiler? Eski bir arkadaşla görüşme olabilir. Yarım kalmış bir konuşmanın böyle tamamlanması ya da hani ilişkinin yönünü belirleme durumu oluşacak. Bak, bunlar aslında önemli şeyler. Şimdi eski bir ilişki, eski bir arkadaş, işte görüşmeler, konuşmalar hep vardır ya hayatımızın içerisinde. Yarım kalmışlıklar yok mudur? Yaşanmışlıklar vardır ama hani tam böyle nokta konamamıştır. İşte böyle bir süreci bahsediyorum. Bu gibi konular var ve bunlar önünüze geldiği takdirde de ilişki yönünü de belirleme sürecinde tabii ki olumlu süreçler yaşanabilir. Buralar da önemli. Şimdi size genel anlamda toparlamam gerekirse, evet, bu noktada kararı her zaman söylüyorum. Tabii ki sadece Koç burcu için geçerli değil. Diğer tüm burçlar için geçerli. Kararı her zaman siz veriyorsunuz. Yani ya devam edersiniz, tamam mı? Ya da tamamen konuyu kapatırsınız. Yani sizin için aslında bu hafta ister ilişki, ister maddi anlamda, her anlamda nasıl yorumlarsanız yorumlayın, sizi evet destekliyor ama ne diyor biliyor musun?
kontrol şart. Yani kontrol mutlaka senin elinde olsun diyor. Güzel bir hafta olsun sizler için diyelim ve noktalayalım. Gelelim sevgili boğa ve yükselen boğalara. Evet sevgili boğalar, sizin için de aslında sıradan bir hafta değil. Neden? Evet, burcunuzda gerçekleşen yeni ay var. Haliyle şimdi bu yeni ay sizin burcunuzda gerçekleşirse ne olur? Doğrudan sizi merkeze alır. Ben almıyorum. Üzgünüm. Evet, sizi merkeze alıyor ve artık tabii ki burada erteleme şansınızı ortadan kaldırıyor. Uzun süredir böyle devam eden bir iş, bir ilişki ya da böyle bir düzen vardır. Anlatabiliyor muyum? Hani bu örnekler çok çoğaltılır da zaten sizler kendi hayatınız içinde bildiğiniz için ben birkaç tane örnekle buraları geçiyorum. Böyle düşündüğünüz takdirde bu hafta artık karar noktasına geleceksiniz bu konularla ilgili. Dediğim gibi iş, ilişki, düzen, anlatabiliyor muyum? Yapılandırma, yeni bir düzen. Bunlarla ilgili bir karar noktasına geliyorsunuz. Şimdi karar noktası derken bak, iş hayatında çok net. Devam mı, tamam mı? Bak, bunlar çok önemli şeyler. Yani o işe devam mı edeceksin? Yoksa tamam kardeşim, ben istifamı basıp gidiyorum. Yerimi, yönümü başka yerde mi arıyorum diyeceksin. Bu sorular netleşiyor. Çalıştığın yerle ilgili böyle kalırsanız hani daha fazla sorumluluk alırsınız ya da bu sürecin artık sizi gerçekten taşımadığını da kabul edebilirsiniz. Evet, bazı şeyler vardır böyle hani kararsız kalırsınız. Aslında orayı da bırakmak istemezsiniz. Ben de o duyguyu vakti zamanında çok yaşamıştım. Böyle bir duygu da yaşayabilirsiniz. Bak, kalabilirsiniz de hani ya tamamı ya devamı diyorum. Evet, böyle bir seçenek de var. Kimileri için bu çok net ama kimileri için de kalmak isteyecek ama kaldığın takdirde de biraz sorumluluk artacak. Bu da seni taşır mı, taşımaz mı? Bak, yine aynı noktaya geliyorum. Yine tamam mı, devam mı? Yalan yok bizde. Her şey çok açık ve net. Yine bu noktada karar vereceksin. Ve aynı durum sadece iş hayatında değil, ilişki için de geçerli. Böyle uzun süredir devam eden bir bağın varsa ya da gerçekten ciddi bir noktaya taşımak istiyorsan, tamam mı, bu bağını? Bak, taşınır. Destekliyor seni. Ya da kafanda bazı soru işaretleri vardır. Bu tamamen çözülüyor. Yani ilişki asla gri alanda kalmıyor. Ya devam ediyor ya da bitiyor. Elbette yaşam alanında da değişim baskısı var. Bak, taşınma, düzen değiştirme ya da bulunduğun alanı tamamen farklı bir hale getirme ihtiyacı da doğabilir bu süreçte. Şimdi Mars ve Şiron etkisi burada sizi zorlar. Çok normal. Çünkü alıştığın düzeni bırakmak hiçbir zaman kolay değildir, değil mi? Hepimiz için geçerli, değil mi? O alışmış olduğumuz konforu bırakmak her ne kadar yeni, çok daha iyi olsa da biraz böyle bir tedirginlik yaşarız. Sizin için de kolay değil. Ama toparlayacak olursam genel anlamda bu hafta evet, seçim yapıyorsun. Yap zaten. Karar verirsen, bak, karar verirsen, net olursan oh dersin. Çok rahat edersin. Ama ya biraz daha erteleyeyim, ne yapayım, bu Mars Şiron etkisi beni bağlamaz dersen, ertelersen de ne yaparsın? Haliyle zorlanırsın. Evet, geldik ikizler ve yükselen ikizlere. Bu hafta sizin için bilgi akışı hızlanıyor. O bilgi akışı zaten hiç bitmiyor benim hayatımda. Akıyor. Ama asıl mesele ne biliyor musun? Bu bilgiyi nasıl kullandığınız. Evet, ben güzel ve mantıklı kullanırım. Her zaman mantığım devrededir. Merkür ile Jüpiter arasındaki açı, geçmişte yaptığınız bir işten gelen bir ödemenin elinize geçmesini sağlayabilir. Güzel, bak ben unutmuştum. Şimdi hatırlıyorum. Böyle diyebilirsiniz. Evet, gelsin, kabul ediyoruz. Beklediğiniz bir para varsa da bu hafta bununla ilgili gerçekten güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bunlara şaşırıyor muyuz? Tabii ki şaşırmıyoruz çünkü böyle bir hafta ve çok net söyleyeyim mi? Bak, bu anlamda şanslısınız. Şu an 3. burçtayım. Bu cümleyi bilmiyorum. Şu ana kadar ilk defa size kullandım. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Bak, bu anlamda şanslısınız. Ama aynı zamanda duyduğunuz hani o bilgiler var ya, geliyor. O bilgi sizin tavrınızı böyle tamamen değiştirebilir. Sizinle ilgili yapılan bir konuşmayı öğrenebilirsiniz. Hep öğreniyorum zaten. Bırakın, düşün yakamdan. Ya da bir konunun böyle arka planını fark edebilirsiniz. Şimdi bunları fark ettikten sonra ben ve bildiğimiz üzere ikizler nasıl devam eder sizce? Tabii ki çok önemli bir şekilde bunu dikkate alır, değil mi? Görmezden gelemez, artık bu bilgiyi öğrendi. Asla yok sayamayız. İşte burada dikkat etmemiz gereken şey ne biliyor musunuz? Duyduğunuz her bilgiye göre hareket etmek. Ben de bazen böyle bir fevrilik yapıyorum. Bir anda böyle bir celalleniyorum. Bu hafta onu yapmıyorum. Lütfen siz de yapmayın, olur mu? Özellikle bakın, tarih de veriyorum. 14 Mayıs civarında bu netlik düşer. Benden söylemesi, yazın bu önemli tarihi kenara. Eksik ya da yanlış bilgiyle hareket edersen bak, bu süreci bozarsın. O netlik düşer diyorum ya, ona göre. Bak, ben tarihi verdim.
14 Mayıs dedim. Eksik ya da yanlış bilgiyle hareket edersen süreci bozarsın. Lütfen süreci bozmayın. Teknoloji ve iletişim tarafında da bir değişim var. Telefon, işte ne bileyim bilgisayar ya da hani kullandığınız bir sistemle ilgili yenileme ya da bir değişiklik gündeme gelebilir. Tabii ki bu bir tercih gibi değil ama, tamam mı? Hani gerçekten ihtiyaç olduğu için çalışacak sizin için. Hani hep örnek veririm ya, ben bir telefonunuz vardır. Ya işte bir üst modeli çıkmış alayım diye böyle körü körüne gidip dünya para vermeyeceksiniz. Artık onun değişim zamanı gelmiştir. Hani ihtiyaçtan dolayı bu değişim yaşanacak. Şans var mı derseniz sizin için hafta, evet bu hafta sizin için şans var ama en önemli kısım dikkat. Bu şart, tamam mı? Doğru bilgiyle ilerlersen bak bu hafta kazanırsın. Öyle sağdan soldan her gelen bilgiye de inanma, tamam mı? Kaynağın sağlam olsun, benden tavsiye. Acele edersen de maalesef haklıyken haksız duruma düşersin, kaybedersin. Evet, geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Şimdi bu hafta para ve aile tarafında kontrol sizden çıkmak istiyor. Gökçe Hanım, nasıl yani? Para, aile en önemli iki konu. Maalesef sizi bu hafta böyle biraz zorlayacak. Yani geri almak zorundasınız. Bak ben söyleyeyim, hani sizden çıkmak istiyor ama bu durumu geri almak zorundasınız. Çünkü Jüpiter'in desteğiyle böyle elinize bir toparlama fırsatı geçecek. Evet, bunu hissedeceksiniz. Bir heyecan yapacaksınız ama bu böyle kendiliğinden düzelir şeklinde maalesef çalışmayacak. Yani kredi kartı, ödeme planı ya da böyle harcama düzeninizle ilgili böyle bir şey değişmek zorunda kalabilir. Yani neticede bunlar çok normal olan şeyler değil mi? Hayatın içerisinde yaşıyoruz. Ama işte ertelediğiniz konu önünüze gelecek ya, yani buna artık bir düzen vermem lazım demelisiniz. Anlaştık mı? Yani bu sizin için bir seçenek değil. Hani A seçeneği mi, B seçeneği mi, C hepsi mi? Asla böyle bir şey değil. Bu bir seçenek değil. Zorunluluk gibi çalışacak sizin hayatınızda. Bir tık zorlanacaksınız. Bak. Bu para kısmıydı. Bir de aile tarafı dedim. Ya aile tarafında da şöyle bir şey var. Daha önce böyle konuşulmayan bir konu. Tamam mı? Artık o neyse, konu ya da konular diyelim. Bunlar açılıyor. Para, sorumluluk, işte yük paylaşımı, miras gibi diyelim buraları. İşte bu gibi konularda böyle bir denge kurmak zorundasınız. Bu noktada geri çekilmek ya da böyle hani idare ederim demek kısmı işleri ne yapar biliyor musun? Çok daha büyütür. Yani burada geri çekilmeyeceksin. Neyse kararın söyleyeceksin. Ya da ya idare ederim, boş ver, benim yerime başkası söylesin. Bak bu söylemler geçersiz. İşleri daha da büyütecek. Neden büyütecek biliyor musun? Bak şimdi bu paragraf çok önemli. Lütfen iyice izleyin. Mars'ın etkisiyle bu konuşmalar ne olacak biliyor musun? Çok üzgünüm ama sertleşebilir. Bak burada net ifade, aslında sertleşecek de hadi onu demiyorum, bak bir tık yumuşatıyorum. Sertleşebilir ama bu sertlik boşuna değil. Yani her şeyin bir oluş nedeni var. Hiçbir şey sebep ve sonuçsuz değil, tamam mı? Çünkü bu hafta sınır koymazsan, bak çok önemli, o sınır ne yapar? Sizin yerinize başkaları tarafından çizilir. Bunu mu istiyorsun? Hakkın olanı alamazsın. Haklı olduğun yerde kendini savunamazsan, sınır çizemezsen ne yaparsın? Haksız olarak kalırsın. Kendini de yer bitirirsin. Zor bir hafta, aman diyorum, çok dikkat. Ve aynı zamanda geçmişten gelen bir bağlantı tekrar açılabilir. Yani böyle uzun süredir görüşmediğin bir akraba, aman diyorum, ya da tanıdıktan gelen bir haber gerçekten o kapattığınız, o hiç aklınızda hayalinizde olmayan, uçup giden o eski bir konu maalesef yeniden gündeme gelecek. İşte bu sefer ne yapacaksın biliyor musun? O konuyu olduğu gibi bırakmak mümkün değil. Şimdi neden önemli bu hafta sizin için? Sanıyorum çok net anladınız. Bak haftanın sonuna da geldim. Hala aynı uyarıya devam ediyorum. Lütfen kulak verin. Yani ya kapatacaksınız ya da gerçekten yeniden yerine koymak zorundasınız. Yani net olacaksınız, bir karar vermek zorundasınız. Zor bir hafta, gerçekten Allah yardımcınız olsun diyorum. Evet, bu hafta gerçekten kontrolü elinize almazsanız bakın yükler büyüyecek. Bak içim rahat etmedi, bir daha söylüyorum. Bu hafta kontrolü elinize almazsanız bu yük büyüyecek. Sınır koyun lütfen. Sınır koyduğunuz takdirde toparlayacaksınız ama koymadığınız takdirde maalesef o aynı kısır döngü böyle hayatınızda devam edecek. Bak içim rahat etmedi. Bu cümleyi de ekleyerek bitiriyorum sizi. Evet sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Bu hafta sizin için iş, sorumluluk, her zaman seversiniz böyle sahnede olmayı. Görünürlük alanı ciddi şekilde hareketleniyor. Güneş ile Jüpiter arasındaki o destekleyici açı var ya, sizi olabildiğince öne çıkaracak bir gelişmeyle geliyor. Güzel. Güzel çalışıyor sizin için bu hafta. Bu bir iş görüşmesinin hızlanması olabilir. Uzun süredir bekleyen bir konunun böyle yeniden gündeme gelmesi olabilir. Yeniden açılması olabilir. Ya da böyle hani doğrudan üzerinize yeni bir görev verilmesi şeklinde de çalışabilir. Bunlar güzel aslında, tamam mı?
buraya kadar zaten hiçbir sıkıntı ve sorun yok. Evet, şimdi bunlar ilk anda size ya ne oluyor? Bir dakika diyeceksiniz böyle. Hani ilk anda böyle bir yorucu gelecek, tamam mı? Tempo fazla gelecek. Ama aslında sizi bir üst seviyeye taşıyacak bir süreç bu. Niye korkuyorsunuz? Korkmayın, cesaretinizi toplayın. Yani bu hafta evet sizin için fırsat var ama bu fırsat konfor alanınızda değil, sorumluluğunuzun içinde olacak. Sizi çıkarıyorum bu hafta konfor alanınızın dışına. Hani böyle ellerimi bağlayayım. Ay her şey gelsin, para gelsin. O gelsin, bu gelsin. Öyle bir şey yok. O konfor alanında kalmayacaksın. O sorumluluğun içerisinde bizzat olacaksın. Ben varım, yaparım. O yeni görevi de üstlenirim. Bunları yaparsan bu hafta sana akar. Yapmayıp da böyle ellerini birleştir, böyle bekle. Ne gelir? Hiçbir şey gelmez. Sıkıntı gelir insana. Merkür'ün tabii ki etkisiyle birlikte resmi işlerde, bak buralarda önemli. Banka, vergi, işte ödeme, ne bileyim evrak tarafı diyelim, tamam. Bak buralarda da oldukça hareketlilik var. Daha önce ertelemiş olduğunuz bir ödeme var mı? Kesinlikle vardır. Bak şimdi bu videoyu izlerken diyeceksiniz. Kapatılması gereken bir dosya kesinlikle, ya da veya işte eksik kalmış bir işlem. Bak bunlar tekrar önünüze geliyor. Özellikle 14 Mayıs civarında, bak söylüyorum. Altını çizeyim mi? Çizdim. Dikkatli olun. Küçük bir hata, yanlış yazılmış bir bilgi ya da eksik bir belge süreci ne yapar biliyor musunuz? Uzatır. Çok beklersin. Bu yüzden bu hafta iş, resmi konular, lütfen bu kısımları çok kontrol ederek ilerliyorsun. Okey? Şimdi anlaştık mı, tamamlayı sevmiyorsunuz ya, ne kullanayım? Yani ben yıllarca haber spikerliği yaptığım için ve doğaçlama çok yaptığımız için ekran karşısında bunlar tamamlayıcı şeylerdir. Anlatabiliyor muyum? Ben çok seviyorum. İlişki tarafında da beklenmedik bir yakınlaşma gündeme gelebilir. Güzel. Bu bir flört olabilir. İş ortamından gelen bir ilgi olabilir. Ya da daha önce hiç fark etmediğiniz birinin size yaklaşması şeklinde de olabilir. Güzel. Haftayı kapatırken hadi güzel kapatıyorsunuz. Bu durum hafif kalmayacak, ben size söyleyeyim. Mars-Şiron etkisi burada ne yapıyor biliyor musunuz? Sizi netleşmeye iter. Yani anlatabiliyor muyum? Erteleyemezsin. Öyle flörttü bilmem neydi. Yok işte elektrik alıyorum, hoşlanıyorum değil. Erteleyemezsin. Burada bir karar verdirir sana. Hadi gelin sizi toparlayalım. Çok uzadı. Bu hafta sizin için fırsat evet kesinlikle var. Ama sorumluluk alırsanız var. Ya almazsan hiçbir şey yok. Aynı yerinde kalırsın. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Şimdi bu hafta sizin aslında gerçek anlamda bir açılım haftası. Bak bunu baştan söyleyeyim. Ama bu açılım böyle kendiliğinden olur şeklinde elbet nerede keşke öyle olsa hayat değil mi? Böyle dursak, kafamızdan bir şey geçirsek pat gerçekleşsin. Öyle bir şey yok. Doğru yönü seçtiğinde çalışır. Bak az önce ne dedim? Aslanlara sorumluluk alırsan dedim. Sizde de doğru karar verirseniz çalışır. Hep bir neden sonuç ilişkisi var. Bir şey yapacaksın ki karşılığı gelsin, değil mi? Güneş ile Jüpiter arasındaki o destekleyici açı, eğitim, kurs, sınav, böyle resmi başvuru ya da uzaklarla ilgili bağlantılar. Bak bu konular yine sizin gündeminizde olacak. Uzun süredir beklediğiniz bir başvurudan net bir dönüş alabilirsiniz. Bu bir eğitim sürecidir, kesinleşebilir. Ya da böyle resmi bir iş beklemededir, tamam mı? Bu durum ilerleme kısmına geçebilir. Şimdi burada önemli olan ne biliyor musunuz? Bu gelen fırsatı ciddiye alıp üzerine gitmek. Bak destekliyor sizi. Ne diyor? Fırsat geliyor ama sen görmezden gelme. Ciddiye al diyor. Sağlık tarafında da artık böyle ertelediğiniz bir konu kendini biraz hatırlatacak. Bu büyük bir problem değil yani, ya da böyle bir olmak zorunda değil. Çok büyük bir sağlık sorunu değil. Ama buna bakmam lazım dediğiniz bir şey varsa lütfen bu hafta onu görmezden gelmeyin. Göz olur, diş olur, böyle sindirimle ilgili bir şey olur. Yani genel bir kontrol havasında değerlendirelim bu kısmı, olur mu? Genel bir kontrol gündeme gelebilir. Zaten bunu da yaptırın. Mars-Şiron etkisi burada tabii ki sizi zorlar. Çünkü ihmal ettiğiniz şey önünüze gelir. İşte bu yüzden bu hafta bedeninizi maalesef dinlemek ve geciktirmemeniz çok önemli. Bak seyahat var. Planlar tarafında da böyle akış sabit kalmıyor, güzel. Daha önce planlandığınız ya da böyle bir gerçekten kafanızda oturttuğunuz bir proje plan varsa, bir yolculuk, bak bunların tarihi değişebilir. Bütçesi yeniden hesaplanabilir. Yani bu bir aksilik mi? Hayır, asla değil. Planın değişmesi aksilik değil. Yön düzeltilmesidir. Bak bu çok önemli. Bu yüzden sabit kalmaya çalışmak yerine ne yap biliyor musun? Biraz
kurallarını esnek tut. Esnek kalırsan bu hayallerin gerçekleşir diyorum. Yani bu hafta evet destek tabii ki sizden yana duruyor anladığınız üzere ama dağınık ilerlemiyoruz. Anlaştık mı? Planlı, programlı ve azıcık da esnek oluyoruz. Hadi bakalım güzel bir hafta olsun hepiniz için. Sevgili terazi ve yükselen teraziler, şimdi bu hafta sizin için para, borç, ödeme, ortak kaynaklar tarafında böyle ciddi şekilde öne çıkan kısımlar. Bu alanlar artık böyle ertelenmez hale geliyor. Eyvah, gözler önüne geliyor. Yani bundan kaçış yok diyor. Güneş ile Jüpiter'in etkisi böyle başlangıçta bir çözüm kapısı size evet açacak. Hani borç kapatma, işte kredi yapılandırma, ödeme planını oluşturma gibi, tamam mı? Ama bu fırsat böyle kendi kendine düzelir şeklinde de çalışmayacak. Bak az önce de belirttiğim gibi evet bu hafta böyle bir hafta. Yani siz plan yaparsanız büyür, tamam mı? Siz eğer görmezden gelir böyle üzerine düşmezseniz o aynı sorun tekrar önünüze gelir ta ki halledene kadar. İşte bu yüzden bu hafta ne yapıyoruz? Finansal konularda inisiyatifi elimize almak zorundayız, tamam mı? Erteleme yok, artık görmezden gelme şansın yok. Bu planı hayata geçiriyorsun. Aynı zamanda beklenmedik bir masraf da gündeme gelebilir. Bak, telefon. Hep öyle olur zaten değil mi? Hiç hesapta olmayan şeyler hep o dönemde çıkar. Telefon, ev eşyası, işte bakım, tamir ya da ne bileyim hani daha önce hiç fark etmediğin bir ödeme bile bir anda ne yapar? Bütçeni zorlar. İşte bu yüzden ne yap biliyor musun? Bu hafta böyle para yönetimini böyle kontrol sende olsun, öyle ilerlet. Anlatabiliyor muyum? Yani ne giriyor, ne çıkıyor bunu net bir şekilde görmek zorundasın. Ama kontrol elden bırakma. Bir açılırsa o kese bir daha toparlayamazsın. Şimdi birine verdiğiniz bir para, bak destek, bak bunlar da çok önemli. Güven konusu da yeniden açılabilir. Şimdi aslında anladınız burayı ama ben detaylandırayım, içim rahat etmeyecek. Hani daha önce böyle yardımcı olduğunuz biri yok mudur? Eş, dost, akraba neyse. Biriyle böyle aranızda hani sınır çizmeniz gerekebilir. Neden sınır? Parayı verdin. Geri istiyorsun. Senden kötüsü yoktur değil mi? En iyisi verme. Yine kötü olacaksın. Evet. Ya verdiğin o parayı böyle geri isteyeceksin. O desteği kesmek ya da buradan sonrası bana ağır geliyor demek zorunda kalabilirsin. Yani vermeyecek paranı. Yani beni bu videoyu tabii ki şu an izliyor olduğun için vermiş olabilirsin. Eyvallah ama hala vermek gibi bir durumda olanlar varsa vermeyin. Bence de kötü olacaksınız, alamayacaksınız zaten. Mars-Şiron etkisi tabii ki sizi burada ne yapacak? Duygusal olarak zorlar. Çünkü hani mesele sadece burada şimdi para değil ki. Ne yıkıldı? Güven duygusu. Yani güven kaybetmektense parayı kaybet. Bir reklam markası ama diyemiyorum. Anladınız. Yani burada aslında güven ve sınır meselesi çok önemli. Şaka bir tarafa. Şimdi sizin için zor bir hafta. Bak para konuları çok önemli. Aman diyorum. Bu hafta en kritik noktanız bana göre kime ne verdiğinizi sadece maddi olarak düşünmeyin, maddi manevi neyi taşıdığınızı net bir şekilde göreceğiniz bir hafta olacak. Perde kalkıyor, gözünüz açılıyor. Bence sevinin buna. Evet, ilerliyoruz ve sırada akrep ve yükselen akrepler. Bu hafta sizin için ilişki, ortaklık, karşı tarafla kurduğunuz bağlar çok güçlü çalışıyor. Güneşle böyle Jüpiter'in destekleyici etkisi başlangıçta böyle bir ilişkiyi ilerletebilir. Bir konuşma yumuşayabilir. Ama ya da şöyle de bir örnek daha vereyim. Hani ya da böyle ortak bir konuda çözüm kapısı açılabilir. Aslında bunlar güzel, sizi destekliyor. Ama derken ki kısmım oydu. Partnerinizle, eşinizle ya da iş ortağınızla daha önce böyle konuşulmamış bir konu masaya gelebilir. Buyursun gelsin. Bu konuşma böyle ilk başta çok olumlu başlayacak. Ama sonrasında da netlik isteyecek. Hani böyle sadece konuşuldu o masadan kalkıldı. Sonuç gibi bir durum olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani netleşecek. Havada kalan belirsiz bir durum olmayacak. İlişki tarafında da bu hafta belirsizlik böyle uzun süre taşınmayacak. Hani belirsizlik kalkıyor. Bir ilişki varsa yönü bak çok güzel belli oluyor. Ciddileşir. Adı konur, bak söyleyeyim. Ya da tam tersine artık yürümeyen bir bağın gerçekten devam edemeyeceğini çok net bir şekilde anlayabilirsin. Dediğim gibi bak, netlik devam ediyor. Tam gaz devam ediyor. Şimdi burada boğa yeni ayı sizin karşıt alanınızda çalıştığı için hani ben ne istiyorum kadar karşı tarafta ne istiyor sorusu aslında sizin için çok daha önem kazanacak. Ortak iş, sözleşme ya da böyle birlikte yürütülen bir plan tarafında da böyle netleşmeler var. Aslında bakın bunlar güzel şeyler. Hani anlatabiliyor muyum? Havada kalan belirsiz durumlar yok. İlişkide de, iş tarafında da, ortaklıklar kısmında da. Bakın imza atılabilir. Ortaklık şartları yeniden gözden geçirilip değişilebilir bazı maddeleri. İşte Mars ve Şiron etkisi size şimdi burada fiziksel tarafı da tetikleyebilirim diye uyarıyor. Yani şimdi fiziksel taraf derken ne demek istiyoruz? Beden. Değil mi? Şimdi kol, bacak, işte spor yaparken mesela günlük hareketlerinde ya da hani bedenini böyle fazla zorlayabileceğin alanlarda hassasiyet oluşturabilirim diyor Mars-Şiron etkisi. Anlaştık mı? Fiziksel olarak etki burada. Bu hafta ne yapıyoruz? Bedenimize fazla
yüklenmiyoruz. Eğer yüklenirsek Mars Chiron bizi uyarıyor. Fazla yüklendin, fazla yüklendi diyor. Anlaştık mı? Bu hafta sizin için ilişkilerde ve ortaklıklarda aslında toparlayacak olursak, evet, net sonuçlar var. Bu sizin için çok güzel. Yani destek var ama sadece gerçek olan için var. Hani böyle afaki, hayal, işte onu bir türlü böyle gerçeğe dönüştüremediğin şeyler için maalesef bu sistem çalışmaz. Anlatabiliyor muyum? Desteğin var ama sadece gerçek olan için var ve olabildiğince büyütür. Sorunlu olanı da ne yapar? Senin böyle gözünün içine sokar, görünür hale getirir. Bunu da yapar yani, çok üzgünüm. Sevgili yay ve yükselen yaylar, bu hafta iş, tempo, günlük düzen tarafında hızlanma ama bu hız seni yön değiştirmeye maalesef zorlar gibi görünüyor. Güneş ve Jüpiter'in desteğiyle iş görüşmeleri, başvurular ve yeni fırsatlar önüne geliyor. Güzel. Daha önce başvurduğun bir yerden böyle dönüş de alabilirsin. Bak, bu da çok güzel ve olumlu bir gelişme. İşte bu gelişmeler hafif kalmayacak. Yönünü değiştirecek, sana çok güzel kapılar açacak. Bak, bu paragraf seni bu hafta iş alanında olabildiğince destekliyor. Tamam mı? Virgül, daha devam ediyoruz. Aynı anda da düzenin bozulur. Ne oldu şimdi Gökçe Hanım? Evet. Neden bozulur? Şimdi bu bir aslında olumsuzluk gibi değil. Şimdi mesela yeni bir iş başladın. Çalışma saatin değişmez mi? Değişir. İşin akışı farklılaşmaz mı? Farklı. Yani bambaşka bir yerde başladın. Tamam, sen aynı mesleğinde devam ediyorsun da A firmasındaydın. Şimdi B'ye geçtin. Haliyle her şey farklılaşır. Gün içinde planladığın şeyler bile tutmaz. Anlatabiliyor muyum? Merkür etkisiyle de bir program böyle sürekli oynar. Bir iş bitmeden diğerine geçmek zorunda kalabilirsin. Ya bu hafta böyle kontrol etmek yerine ne yap bence biliyor musun? Uyum sağla. Zaten yeni başladın, dur bir. Etrafı gözlemle, o şirketin işleyişini, stratejisini bir gör, değil mi? Yani bunlar önemli şeyler, önemli detaylar. Tamam. Üstlendiğin bir sorumlulukta artık bir karar noktasına da geleceksin. Yani devam edeceksin ya da bırakacak mısın? Şimdi bak, bu iki soru çok önemli gündemde. Bu soru ertelenmez. Devam edeceksen edeceksin o A şirketinde ya da B'de. Eğer bırakacaksan da A'yı bıraktın, B'de başlayacaksın. Bak, net. Her şey net hayatında. Bu soru ertelenmiyor. Cevabını illaki buluyor. Mars Chiron sana da geldi. Mars Chiron etkisi burada ne yapacak? Seni biraz sıkıştırır. Ben sana söyleyeyim. Çünkü o bırakamadığın şey aslında seni yoran şey diye anlatıyor. Bak, ben de söylüyorum. Tamam mı? Bu yüzden sıkıştırıyor seni. Karar ver diyor. İşte bu yüzden kendine karşı bu durumda ne olman lazım? Net olacaksın. Net. Çok basit. Hiç zorlaştırmaya gerek. Net ol. Yürü yolunda. Tamam, bu hafta yön değiştiriyorsun. Özetle toparlayacak olursak, evet, yönünü değiştiriyorsun. Lütfen fırsatı ciddiye al. Eğer bu fırsatı ciddiye alırsan bak, gerçekten kazanırsın. Net olursan kazanırsın. Ama o eski düzenle de böyle sıkı sıkı tutunup ben devam edeceğim, cesaretim yok diyorsan da vallahi zorlanırsın. Ben de yanında olamam, üzgünüm. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar, bu hafta sosyal hayat, ilişkiler ve kazanç alanınız aynı anda açılıyor ve bu üçü birbirini çok güzel tetikliyor. Güneş ve Jüpiter'in etkisi böyle bir ortamda tanıştığınız bir kişi üzerinden size güzel kapılar açabilir. Bu bir flört olabilir, bir iş bağlantısı da olabilir. Artık girdiğiniz ortama bağlı. Onları da yani siz değerlendireceksiniz. Ben ana başlıkları veriyorum. Şimdi bu gelişme aslında yüzeyde kalmayacak. Hani kısa sürede yönünü belli edecek ve sizi gerçekten bir seçim noktasına getirecek. Güzel. Aynı zamanda bir yeteneğinizi ya da böyle hani uzun zamandır yapmış olduğunuz bir şeyde kazanca çevirme fırsatı da doğacak. Bu küçük bir satış olabilir, bir hizmet ya da böyle bir yan gelir gibi başlayacak. Ama doğru değerlendirirseniz bak, bu fırsat olabildiğince büyür. Ama bu fırsat eline geldi, değerlendiremezsen yapacak bir şey yok artık. Yani ne diyelim? Şaşkınsın derim yani. Jüpiter burada evet sana destek veriyor. Gerçekten bak, çok güzel destekliyor seni. Ama ne diyor biliyor musun? Bir şartım var diyor. Harekete geçmen gerekiyor diyor. İşte her zaman söylediğim şey. Hareket, bereket. Yani harekete geç. Al diyor, nasiplerini topla diyor. Ama yok, ben aman bekleyeyim ya, bir sonraki haftada bakayım beni ne bekliyor, Jüpiter bana ne yapacak, Mars Chiron ne getirecek. Böyle beklemeli olmaz. Beklersen bu fırsat senin için yani gelmez. Bak, çok net söylüyorum. Gelmez senin için. Başkası için çalışır. Ayşe, Mehmet, Fatma işte bak, bu işten nasibini alır. Sen de böyle baka kalırsın. Ev tarafında da çözülmesi gereken bir konu var. Bak, bu gündeme geliyor. Elektrik. Olur ya, su, eşya, teknik bir problem, ev yani neticede bu. Her gün bir şey çıkıyor değil mi? Bunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsin. Şimdi bu ilk başta evet, benim eşim de hiç sevmez. Gerçekten erkekler için bu çok can sıkıcı bir durum. Ama aslında hani düzenini toparlayan bir etki olarak bakarsan
Böyle düşünmezsin. Uzun süredir böyle ertelenmiş bir şey artık böyle çözülmeden kalamaz, çözülmesi lazım. Ve siz zaten bunu sonuçlandırmak zorunda kalacaksınız. Sistem diyecek ki bunu sonuçlandır, bunu böyle havada yarım bırakamazsın diyecek sana. Yani bu hafta kaçamıyorsun. Bu hafta bazı şeyleri görmezden gelemiyorsun. Dediğim gibi ev tarafında çözülmesi gereken konular var. Ama bunlar zaten hani her evde olan klasik şeyler. Çok abartacağın, büyüteceğin şeyler değil. Jüpiter sana destek veriyor dedim ama tek bir şartla harekete geçmen gerekiyor. İş kısmı ile alakalı, kariyerle alakalı. Yani beklemeyeceksin, kararını vereceksin, doğru yönü seçeceksin ve ilerleyeceksin. Eğer burada kararsız kalır da beklemeye devam edersen dediğim gibi şansının elinden kaçtığını da sana bu hafta söyler. Yani bu hafta evet destek gerçekten sizinle. Bak çok net söylüyorum ama pasif kalmak yok, tamam mı? Olabildiğince aktif kalıyoruz. Pasif kalırsak etkimiz maalesef zayıflar, düşer diyorum. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Şimdi bu hafta sizin için ev, aile, yaşam düzeni tarafı bak çok ciddi şekilde çalışıyor. Şimdi aile dediğin zaman, yaşam dediğin zaman burada benim için biliyorsunuz hassasiyet başlıyor. Çünkü aile benim için çok önemli. Boğa yeni ayı sizin böyle temel alanınızı tetikleyecek. Bu alanı tetiklediği için de artık bulunduğunuz düzenle ilgili de net bir karar vermek zorundasınız. Bak hep netlik sadece size özgü değil. 12 burç için geçerli. Bu hafta böyle bir hafta. Bakın sizde de şöyle bir şey var. Taşınma, yer değiştirme, evle ilgili bir karar ya da hani o yaşadığınız ortamı değiştirme ihtiyacı çok güçlü bir şekilde hissedilecek. Bunu sadece böyle düşünce olarak bırakmayacaksınız. Somut bir şekilde de adıma dönüştüreceksiniz. Bak bu hayalinizi gerçekleştiriyorsunuz. Sizin adınıza sevinip hayırlı olsun. Aile içinde de böyle uzun süredir böyle konuşulmayan bir konu var mıydı? Evet, var. Üzgünüm ben söylüyorum var. İşte bu konu gündeme gelecek. Yani bu bir mesele aslında hani her zaman yaparız böyle. Yine sizde de geçerli bu. Daha öncelerinde böyle konuşulmuş, aman üstünkörü böyle kapatılmış, ertelenmiş. Ama bu hafta nasıl bir hafta? Bu ertelenenlerin, üstü kapatılanların açıldığı bir hafta mı? Kesinlikle. İşte bu hafta artık konuşulmadan bu konular geçilemeyecek. Bunları konuşuyorsunuz. Peki Gökçe Hanım, Mars Chiron bize ne yapıyor? Evet, size de etkisi burada bu konuşmaları sertleştiriyor. Evet, şimdi burada yüz ifademi değiştirmem lazım değil mi? Evet. Şimdi şaka bir tarafa, evet, Mars Chiron bu konuşmamış olduğunuz konular var ya, bu konuşmaları biraz sertleştirir. Yani hani duygusal olarak zorlanabilirsiniz ama maalesef dediğim gibi her ne kadar konu sertleşse de bu konuşma olabildiğince gerekli, yapmalısınız. Buradan kaçış yok. İş tarafında da bir yön belirleme durumu var. Gelen bir teklif, bir değişim ihtiyacı ya da böyle mevcut işinizle ilgili bir sorgulama gündeme geliyor. Bunu hangimiz yapmıyoruz ki? Dönem dönem yaparız. İşte bu hafta iki tarafı birden hani götürmek zorlaşır. Yani hani yön belirleyeyim mi? Kalayım mı? Bu gelen teklifi değerlendireyim mi? Bu değişim şart mı? Bu ihtiyaç bana ne derece iyi gelecek ya da olumsuz mu olacak? Bak bunun ikisi aynı anda yürümez. Karar vereceksin. Biliyorum zordur ama en doğru olanı o iç sesine sen karar vereceksin. Bu hafta evet sizi zorlayan şey gerçekten netleştirecek bir süreç. Evet zorlanacaksınız kararsızlık konusunda ama netleşeceksiniz. Evet burası sizi biraz zorlayacak. Karar verin. Bak çok net artık boğazım patladı, damarlarım şişti. Karar verin. Verin ki rahat edin, tamam mı? Erteledikçe baskı artacak, stres artacak. Gerek var mı? Bence yok. Zaten bu haftada bu konuda desteklendiğiniz için verin şu kararı, kurtulun. Evet, geldik son burcumuza. Naif ve kibar duygusal burcumuz. Seviyorum ben balık burcunu. Balık ve yükselen balıklar. Şimdi bu hafta para, iletişim ve günlük planlar aynı anda çalışıyor ve dengeyi kurman gerekiyor. Diğer burçlara da söylediğim gibi denge önemli, netlik önemli, sizin için de önemli. Güneş ile Jüpiter'in desteği evet küçük ama hızlı bir kazanç getirebilir. Ne güzel. Bu bir satış olabilir, kısa vadeli bir iş ya da beklenmedik bir gelir elinize geçebilir. Bu anlamda değerlendirin. Yani bu büyük bir para olmayabilir ama süreç başlıyor. Önemli olan bu. Süreç başlıyor. O küçücük de olsa o miktar elinize geçecek. Önemli olan şu değil mi zaten? Bu fırsatı ciddiye alıp değerlendirmek. Yani hazır bu fırsat gelmiş, ben değerlendireyim. Küçük ya da büyük olarak bakmıyoruz. Yakın çevre tarafında da böyle ani bir haber gündeme gelebilir. İşte kardeş, kuzen ya da yakın bir tanıdıktan gelen bir gelişme biraz böyle günün akışını değiştirebilir. Hani biraz böyle can sıkabilir. Planladığın şeyler biraz yer değiştirecek gibi duruyor. Şimdi Merkür etkisi burada devreye giriyor tabii ki. İletişimini hızlandırıyor ama aynı zamanda da bilgi karmaşası yaratıyor. İşte bu yüzden böyle lütfen hemen karar verme, olur mu? Önce şu doğruyu bir ayırt et, bir teyit et. Ondan sonra karar ver. Şimdi masraf tarafı da aynı anda çalışıyor. Araç, telefon ya da böyle kişisel bir eşya ile ilgili beklenmedik bir harcama çıkabilir.
Tam para geldi dedin, değil mi? Gitmesi de moralini bozmaz mı? Benim kayınvalidem de öyle gerçekten. Bir bakıyorsun buzdolabında şöyle bir sorun oldu. Tam da işte şöyle yapacaktım. Nereden çıktı bu masraf? Olur. Yani bizler artık yaşlanıyoruz. Bizler artık, değil mi? Her gün bir yerimizde bir sıkıntılar çıkıyor. Ne olur ki eşyadır bu. Sağlığımıza zeval vermesin. Gider eskisi, gelir yenisi. Moral bozmak yok. O yüzden ne yapıyoruz? Evet, gelen parayı anlık harcamak yerine planlı bir şekilde kullanıyoruz, tamam mı? Bu hafta evet kazancınız var. Küçük de olsa, evet çok büyük şeyler yok biliyorum ama bu küçük kazançlar da sizi ne yapacak? Mutlu eder. Bunları da biraz tutun. Kenara koyun derim, tamam mı? Yani akarken doldurmak lazım, ama küçük ama büyük. Şimdi bak, bu hafta gerçekten sevgili balık ve yükselen balıklar, fırsatınız var, tamam mı? Destekliyor sizi bu hafta. Hatta kontrol sende diyor. Daha ne desin? Yani parayı yönetirsen, tamam mı? Bu fırsatları değerlendirirsen elbette büyüyeceksin. Ama böyle biraz dağılırsan, para geldi oraya harcama yapayım, buraya bunu yapayım dersen o elindekini de kaybedersin, tutamazsın. Zaten birazcık da parayı seversin. Dolayısıyla da sorun yaşarsın, sıkıntı yaşarsın, üzülürsün. Ne yapıyorsun? Fırsat var. Kontrol sende, değerlendir. Paranı yönet diyorum. Anlaştık mı? Evet, gördüğünüz gibi bu hafta bir şeyler açılıyor. Ama herkes tabii ki her zaman olduğu gibi aynı sonucu yaşamıyor. Haftanın başında gelen fırsat değil, hafta sonuna geldiğimizde verdiğimiz kararlar bence bu hafta yolu belirliyor. Çünkü gökyüzü ne dedi? Önce alan açıyorum dedi. Sonra da o alanın gerçekten sana ait olup olmadığını gösteriyorum dedi. Bu hafta ortada kalmıyorsun, kalmayacaksın. Yani ya devam edeceksin ya da bırakacaksın. Peki sen bu hafta neyi seçiyorsun? Çok merak ediyorum. Yorumlar kısmında bekliyorum. Yeni bir haftada, yeni yorumlarda buluşmak üzere. Ne diyorum? Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu güzel videoyu lütfen hype'layalım. Daha güzel kitlelere de ulaştıralım, olur mu? Görüşmek üzere. Hoşça kalın.